güzel. Azıcık kısa. Evet, merhaba dostlar. Merhaba. 2023 yılının son videosuyla karşınızdayız. Koca bir yılı bitirdik hep beraber. Evet. Güzel anılarımız oldu. Çok sıkıntılı olduğumuz zamanlar yaşadık. Evet. Ciddi problemler yaşadığımız zamanlardan geçtik. Güzel manzaralar gördük. Zor durumlarda kaldık. Fırtınalarda kaldık, konum değiştirmek zorunda kaldık. Araç arızaları, onlar, bunlar, güzel haberler, YouTube'dan para kazanmalar, gelen hediyeler, takipçilerimizin güzel mesajları, destekleri vesaire. Hani bizim için gerçekten çok özel ve çok anlamlı bir yıldı. Evet, dolu dolu bir yıl yaşadık yani bu yıl aslında. Evet. Şimdi yılbaşına işte dediğimiz gibi bu yılın 2023'ün son videosu bu. Biz de dedik ki evimizi yeni yıla hazırlayalım. Yeni yıl temizliği yapalım ve yeni yıl ne denir ona? Yeni yıl konsepti yapalım içeri. Yeni yıl konsepti yapalım dedik. Şu anda bulunduğumuz yer itibariyle böyle süsler, püsler bilmem neler falan alamadık. Zaten onları Evet. hani daha önceden alıp böyle kenarda saklama gibi bir durumumuz yok. Malum biliyorsunuz küçücük alan. O yüzden elimizdeki güzel şeylerle içerisinde yılbaşına hazırlayacağız. Evet, yılbaşı için evveli senelerde aldığımız bir kırlent mi deniyor onlara? Kırlentlerimiz vesairelerimiz falan filanlar var. Biz onları hazırlayacağız. Bu esnada da bu esnada da size 2023 yılında Türkiye turuna ne zaman çıkmışız, neler yapmışız, yolda başımıza neler gelmiş, onlarla ilgili de kısa bir video hazırlamak istedik. Siz onu seyrederken biz de karavanı hazırlayalım. Malzemeler yatağın altında mıydı? Evet. Lastikleri alalım mı?
sevgili dostlar. Biz karavanımızı yeni yıla hazırladık. Umarız siz de biz bu hazırlık esnasındayken izlediğiniz bizim 2023 yılındaki yaşadığımız kısa kesitli maceralardan hoşnut kalmışsınızdır. Birçok şey yaşadık. Bu arada hepsinin videoları var YouTube kanalımızda geçmişe dayalı olarak. Türkiye turuna ilk çıktığımız 2023'ün başından beri haftalık YouTube videoları paylaşıyorduk. Neredeyse birkaç ay sonrasında da haftada 2 video paylaşmaya başladık. Biraz daha aksiyonlu geçmeye başladı o sonrası. Elimizde çok fazla veri birikmeye başlamıştı. Evet. Şimdi başlangıcımız biraz hızlıydı. Çünkü Ocak ayında biz Ege kıyılarını geçmek zorunda kaldık. Malum doğal kış. olarak malum kış ve Şubat ayında hepinizin bildiği gibi çok üzücü bir olay yaşadık. Ülke bir deprem felaketiyle çalkalandı, yerle bir oldu. Birçok insanımızı kaybettik. Onun üzüntüsüyle birlikte biz de hani bir şey çekmek içimizden gelmedi açıkçası çok uzun bir süre. Ama işte üzülerek normalleşmeye devam etmek gibi bir paylaşımla tekrardan paylaşım yapmaya devam ettik biz de. İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir felaket yaşamasın. Kimse o acı günleri bir daha görmek zorunda kalmasın. Evet, maalesef. Ama hayat böyle maalesef ki. O yüzden bu hayatın bir gerçeği. Önemli olan bu tür doğal afetlerde hasarı minimuma indirilebilecek teknolojileri geliştirmek, bunun üzerine yoğunlaşmak ve bu doğrultuda devam etmek. Yani o konulara çok fazla girmeye de gerek yok. Çünkü o konular gerçekten çok çok uzun saatlerce bizim sıkılmadan konuşabileceğimiz konular gerçekten de. Ama sizi bu konularla daraltmak istemiyoruz. 2023 yılımız bizim için çok güzel geçti. Evet. Çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel manzaralara merhaba dedik. Çok güzel dostlar edindik. Takipçilerimizle tanışma fırsatı elde Birçok ettik. yerde, 2023 yılında birçok yerde. Hiç görmediğimiz yerler gördük. Evet. Güzel manzaralarda uyandık. Kimi zaman bir otoparkta uyandık. Kimi zaman çok güzel bir deniz manzarasında. Kimi zaman mükemmel bir doğada. Kimi zaman dağda, işte kanyonda, dere kenarında. Yani acayip güzel yerlerde uyandık. Biz sistemin dışına çıkmayı başaran ender çiftlerden biriyiz diyelim. Tam zamanlı olarak karavanda yaşıyoruz. Bizim bir evimiz yok. Zaten 2020 yılından öncesinde kirada oturuyorduk. Kirada oturduğumuz evi boşaltıp bu görmüş olduğunuz mükemmel evi yaptık. Kendi el emeğimizle, tasarımından dış boyasına, logo çizimine, kendi el emeğimizle yaptığımız bu karavanda yaşıyoruz. 2023 yılı bize güzellikler getirdi. Umarız sizlere de güzellikler getirmiştir. Evet. Öncesinde bu arada işte 2023 öncesinde bu kadar bahsettiğin çabalar ve emekler sonucu artık emeklerimizin keyfini çıkartmaya başladık. Evet. O yüzden bu yıl bizim için aslında biraz daha tadını alma mevsimi oldu. Aynen. Senesi oldu, mevsim oldu. Tadını alma senesi oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da keyifle, daha güzel yerlerde karavan hayatımıza devam ederiz. Aynen öyle. Şimdi bizim 2023'teki planımız aslında Türkiye kıyı sınır ve sınır şeridini gezip işte 2024'te yani şu dönemde aslında biz Bursa'ya geri dönmeyi, ailelerimizin yanına geri dönmeyi planlıyorduk ki bir sonraki çıkacağımız tur için ailelerimizin gönlünü yapalım ve yola devam edelim. Bunu istiyorduk ama araya biliyorsunuz 2023'te seçimler girdi. Seçimler uzadı. Seçimler uzayınca bizim tekrar Antalya'ya geri dönüp seçimler için Bursa'ya gittik tabii. Tabii. İzlemeyenler için, daha öncesini bilmeyenler için seçimler için Bursa'ya dönmemiz ve seçimlerin uzaması bizim planladığımız turu geriye atmış oldu haliyle. Evet. Biz de yazın sıcağında Akdeniz bölgesinde kavrulmamak adına Firik Vadisi'ne girelim dedik. Orayı da çok merak ediyorduk. Firik Vadisi'nin de Kütahya'nın az bir şeyi ve Afyon tarafına girip devam ettik. Orada da çok güzel yerler keşfettik. Yaz dönemini o arada bayağı geçirmiş olduk. Birazı da Isparta'da geçti. Birazı Isparta'da geçti. Eğirdir Gölü'nün etrafında geçti. Davraz Dağı'nda geçti. Sonra yavaş yavaş aşağıya indik. Şimdi turumuzun uzama sebebinden bir tanesi de kış mevsimi.
bildiğiniz üzere doğu tarafı kışın çok karlar altında kalan bir bölge. Biz de gezememek adına o kar çilesini çekmek istemedik. Aslında çok seviyoruz. Evet. Ama mesela geçen yıl artık diyeceğim. Geçen yıl Ocak'ta Bursa'dan çıktığımızda Ege, işte Ayvalık, İzmir, o civarlarda bile çok rahat gezemedik. Çünkü soğuktu, rüzgar vardı, yağmur vardı sürekli. Şimdi aynı dönemlere denk gelmek istemedik doğu tarafında. Çünkü doğuda dış alanlarda gezip görmek istediğimiz çok fazla yer var. O yüzden kış sezonuna yine güney bölgemizde hala Evet. şu anda Mersin'deyiz. Güney, işte Mersin, Adana ve Hatay civarı kış geçecek Mersin, herhalde. Adana, Hatay muhtemelen benim tahminlerime göre Şubat gibi Kilis'e varırız diye düşünüyorum. Şubat sonu Kilis'ten Antep yaparız. Havalara bağlı aslında. Şimdi Evet. bazen Şubat sonunda havalar güzelleşse de Evet. bazen Mart'ın Bazen. sonuna kadar, hatta bir önceki sene Nisan'da kar yağmışlığı var Evet. yani. Ona bağlı olarak aslında hareket edeceğiz. Yani biz plan yaparken hayatta kendi planlarını yaptı. O yüzden bu turumuz uzadı. Ama yani hala vazgeçmek değil tabii. Yavaş yavaş hareket ediyoruz. Acelemiz de yok. O yüzden Aynen. 2024'te biteceğini aslında büyük ihtimalle 2025'in 2025'in sonuna doğru olacak. falan bitecek herhalde. Evet, şimdi hayat kendi planlarını yapıyor. Biz ona göre şekillenmeye çalışıyoruz. Birçoğunuzun bildiği üzere biz ikimiz de çalışmıyoruz. Sabit bir işimiz yok. Emekliliği de kıl payı kaçırdık. O yüzden Yani o kadar yaşlı değiliz. evet, bazı arkadaşlar enteresan yorumlarıyla bizi gerçekten çok güldürüyor. Ama çok da umurumuzda değil onların yorumları. Biz ikimiz de 40'lı yaşlarının en başında hayatı erken yakalayan, özgürlüğüne erken kavuşan insanlarız. İkimiz de çalışmıyoruz dediğim gibi. Makrame üretiyoruz, makrame satıyoruz. Çok istisnai durumlarda karavan imalatı yapıyoruz ama bu durumlar Evet. gerçekten çok istisnai. Çünkü çok uzun yıllar ikimiz de mağazacılık sektörü ve birebir insan ilişkileriyle uğraştığımız için artık o stresi yaşamak istemiyoruz. Çünkü sizin hayal ettiğiniz şeyle karşınızdaki kişinin hayal ettiği şeyin aynı oranda çakışmasını sağlayabilmek kadar zor bir şey yok. Ve o durumlar artık biz özgürleştiğimiz için mi diyeyim, hayata farklı gözle baktığımız için mi diyeyim, hani o strese girmek de istemiyoruz. Bir de biz yıllarca haftanın 7 günü çalıştık aslında. Evet. Belki onun da şeyi var. Ve çalışmayı da seviyoruz şimdi. Atıyorum öyle bir iş almış olsak biz harıl harıl gece gündüz çalışırız ve bu çalışmanın karşılığında hem karşı tarafı memnun etmek hem de kendimiz memnun olmak isteriz. Aynen. O yüzden şimdi gezerken hiç böyle şeylere gerek yok. Makrame satışımız devam ediyor. Aynı zamanda sizlerin desteğiyle YouTube'dan para kazanıyoruz. Az kazanıyoruz ama çok yaşıyoruz. Evet, az kazanıyoruz, az harcıyoruz ama gerçekten dediği gibi de çok yaşıyoruz. Ve bundan da memnunuz yani. Kesinlikle öyle. Sabit bir yerde konaklamayı sevmiyoruz. Maksimum konakladığımız noktalar bir hafta oluyor ama o da gerçekten Çok maksimum. nadir. Yani çok beğenmemiz lazım ya da İstisnai durumlar olması lazım. Evet. İşte hastalık gibi, Allah göstermesin kaza gibi. aynen, Yani böyle ekstrem durumlarda sadece bu süre uzuyor. Ya da işte ne bileyim hava şartları kötüdür. İşte vakit geçirememişizdir. Ya da ne bileyim çamaşır yıkamışızdır falan filan gibi şartlar yüzünden bir haftayı bulabiliyor bazen konaklamamız. Onun Evet. haricinde 2-3 gün. 2 Hadi gün, 4. 3 gün, hadi maksimum 4 gün konaklıyoruz. Yani bu şekilde konakladığımız için de birçok kişiden şu soruyu duyuyoruz. Hani ya herkes kovuluyor, siz kovulmuyor musunuz? Başınıza neler geldi gibi sorular alıyoruz. Ondan söylüyorum bunu da açıkçası. Biz daha şu zamana kadar hiç kovulmadık. Yani Karavan hayatının mobilliğini kullandığımız ve hiçbir yere Evet. yerleşmediğimiz için belki de kimseyi rahatsız etmedik şimdiye kadar. İşte az önce mesela bir jandarma geldi ve gitti. Bu kadar. Biz ilk defa Aynen. karşılaştık. Daha çünkü dün geldik buraya. Dün geldik İkinci buraya. günümüz. İkinci gün. Yarın hareket edeceğiz zaten. Aynen. Belki hani gider gelir tekrar görünce bu sefer bir sorgulama ya da işte niye buradasınız bu kadar zaman gibi konuşmalar Aynen. olabiliyormuş. Yani şimdi biz dışarı yayılmayı sevmiyoruz. Dışarı sandalye çıkartalım, masa çıkartalım kafasında değiliz. Belki de ondan dolayı biz şu zamana kadar hiç tepki almadık. Çünkü araç direkt park halinde. Evet. Hani ayakkabılarımız dahi çoğu zaman içeride. Hani onları dahi Eğer dışarıda anlık bırakmıyoruz. içeri girip çıkmayacaksak içeride duruyor ayakkabılar. Aynen öyle.
Hani biz evimizin içinde vakit geçirmeyi, projemizi ona göre tasarladığımız için evimizin içinde vakit geçirmekten çok daha fazla keyif alıyoruz. Evet. İşte açıyoruz pencerelerimizi. Zaten 360 derece bir görüş açısına sahibiz ve bu yüzden de biz aracın dışında vakit geçirme kavramını sevmiyoruz. İçeride çünkü daha rahat oturuyoruz aslına bakarsanız. Evet, yani şu koltuk Çünkü kısmında mesela en konforu. hava çok güzel, işte dışarısı çok güzel falan. Hadi bir kahve içelim deyip dışarıya sandalyemizi çıkartıyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Kahve bitince tekrar yine içeriye giriyoruz. Yani Evet. yetiyor o. O bir hava alma şeyi. Kapı açık da olsa işte dışarıdaki manzaranın biraz tadını çıkartıp tekrar içeriye giriyoruz. İçeriye girerken sandalyelerimizi de orada bırakmıyoruz. Tabii. Biz ne bileyim alışkanlık mı desem ne desem onu bilemedim ama ya zaten oturmuyorsak onların orada durmasının bir mantığı yok Aynen. bizce. Yani şey gibi düşün, hani balkona çıkıyorsunuz evinizde ama siz bütün gün balkonda oturmuyorsunuz. Aynen öyle. Yani içeri giriyorsunuz. Ekseriyetle balkona çıkıyorsunuz. Bir hava alayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Hani bunun için çıkıyorsunuz. Biz de o şekilde kullanıyoruz Evet. dışarısını. Hani o yüzden bunu da bir açıklık getireyim dedim. Çünkü bu konu hakkında gerçekten çok fazla soran oluyor. Yorum yapanlar oluyor. Onlara da bir bilgi vermiş olalım. Ya da merak edenler, çekinip soramayanlar da var. Evet. Onlara da bir cevaben bunu söylemiş olalım istedim. Öyle dostlar, 2024 için hayallerimiz var. Umarız bu hayallere kavuşuruz. İnşallah. Planlarımız var, projelerimiz var. Ondan sonra çok güzel yerler gezeceğiz hep beraber. Ben şunu savunuyorum ve tanıştığım herkese de bizim kafamızda olan kişilere, sohbet edebildiğimiz, konuşabildiğimiz insanlara da bunu aktarıyorum. 20'li yaşlarında bir genç sırt çantasını omzuna takıp evden çıksa ömrünün sonuna kadar ülkeyi gezmekte bitiremez. O kadar fazla görülmesi gereken, gezilmesi gereken nokta var ki ülkemizde. Hani ömrünüz yetmez diyebilirim buna. Yaldır yaldır gezerseniz hiçbir şey anlamazsınız. İşte kısıtlı vakitler çalışan insanlar kısa günlerde bir yerden bir yere, bir yerden bir yere gidiyorlar tabii aleli mecburiyetler ama işte gezip görmek isteyince biz işte Ocak'ta Bursa'dan çıktık. Kıyı şeridinden sadece çok içerilere girmedik. Evet. Bu seçim dönemini saymazsak. Kıyı şeridinden gele bir senemiz doldu Mersin'deyiz daha. Mersin'deyiz daha. Ve hava şartları dolayısıyla inemediğimiz koylar, göremediğimiz yaylalar diyeyim birkaç yer vardı. Evet. Bazı yerleri de es geçtik aslında yani konum olarak işaretli olan yerleri. Özellikle Ege bölgesinde. Hani uğramak istediğimiz yerlerin tamamına uğrayıp vakit geçirseydik şu anda daha yarı yolda falandık büyük ihtimalle. Tabii ki. O yüzden yani 20 sene, 30 sene, 40 sene asla yetecek bir şey değil. Yok. Daha iç bölgeler var, daha ne şehirler var. Tabii. Ya mesela bir de şöyle bir olay oluyor. Mesela atıyorum Mersin'e geldik. Hatta dün akşam bir mesaj yazmıştı. O aklıma geldi şimdi. Mersin'e geldik. Bizim haritada Mersin'de atıyorum rakamı işte 25 nokta var gezilmesi gereken diye işaretlemişiz. Şimdi dün akşam bir takipçimiz Instagram'dan liste göndermiş. Bak buraları gezin mutlaka. Evet, bir baktık hani bizim listemiz haricinde noktalar var. Evet. Şimdi bununla da çok karşılaşıyoruz. Ya da tesadüfen işte buraya geldik. Buranın bir yerlisiyle tanışıyoruz işte. Hoş beş sohbet ediyoruz ayak üzeri. İşte buralar da var, buralar da var. Buralara da gidin. Kimse bilmez buraları diye başka yerler tavsiye ediyorlar. Ya da işte yol üzerinde böyle tesadüfen önümüze çıkan bir tabelayı deniyoruz ve orada hiç haritamızda kayıtlı olmayan bir yer denk geliyor. Orayı görüyoruz, buluyoruz. Öyle bir sürü nokta var yani aslında. Belirlediğimiz, yıllarca çalıştığımız harita üzerinde bile bizim bulamadığımız bir sürü yer var. İnşallah çok daha güzel yerler göreceğiz 2024'te. Evet, hep beraber. Sağlıkla, inşallah. mutlulukla. Sağlık olsun, gerisi geliyor arkadaşlar. Evet. Önemli olan sağlık. Geri gelmeyen tek şey sağlık. Sağlığınız yerinde olsun yeter. Gerisine çok da fazla ihtiyaç yok. Öyle işte. Yani bizden böyle. Yani 2023 yılı keyifli geçti. 2023 yılı için hani üzüntüm var mı diyeyim. Var. Şu an şu 3. fotoğrafa bakıyorum. Motor kullanamadık 2023 yılında. Evet, 2023'te hiç motora binemedik. Evet ya. Hiç yani. Evet. Bu arada şöyle işte mesela Eğirdir Gölü'nde
Yekta abi vardı, selam olsun. İşte bir yere gitmeniz gerekirse, işiniz varsa benim motoru alabilirsiniz diye birçok defa söyledi oradayken. Bu gibi benzer birçok kişi teklif etti ama biz ekipman olmadan motora binmeye karşıyız. Kesinlikle. Ya, full ekipman Yıllarca dediğimiz. bu işi yaptık. Uzun yıllar motosiklet kullandık. İşte kaskından, botuna, montundan, eldivenine her şey olmadan küçük bir scooterla bakkala gitmek de dahil olsa binmeyiz. Evet. O yüzden binemedik. Evet ya, yani 2023 için dediğim gibi ben tek üzüntüm bu, motosiklet kullanamadım. Çünkü biz ikimiz de 4 mevsim motor kullanıcısı Tabii denilen, yaz, kış, kar, çamur, kıyamet, hani motorun üstünden inmeyen insanlarız. Öyle ki bizim uzun yıllar boyunca kışlık montumuz yoktu. Evet. Hatta Çünkü işte motosikletle gidiyorduk her karavan yere. yapımına başlayacağımız zaman, bu panel vanı boş aldığımız zaman Evet. panel vanı bakıma soktuk vesaire. Aracı kullanıyoruz işe gidip gelirken, hani bir arıza olacak mı, bir sıkıntı olacak mı falan. Kış geldi bu arada. Evde dolaplarda mont arıyoruz. Bizim montumuz yokmuş. Motosiklet montumuz var sadece. Çünkü hep kışın da motora biniyoruz. Ve motosiklet montlarının işte kapanması, korunması daha iyi falan. Öyle mont almak zorunda kaldık sonradan kendimize. O kadar motora biniyorduk yani. Ve şimdi düşününce, sen anlatırken o geldi aklıma. Mesela ben ayrı iş yerlerinde çalışırken, iyi tanıştığımız zaman falan böyle. Benim motorum çok bozulurdu. Çok sıkıntılı bir aracım vardı. Motor tamirde olduğu zaman falan hep böyle yani 5 karış suratla dükkana gelen müşteriler işte merhaba nasılsınız falan deyince hep derdim, motorum bozuk, işte motora binemedim falan. Hep o moddaydım. 2 günden bahsediyorum orada. 2 gün motora binmeyince böyle Evet. mod düşüyordu falan. Ya biz bir senedir iyi dayanıyoruz. Yani işte onun acısını gezerek Evet. atmaya Belki çalışıyoruz. o yüzden eksikliğini o kadar hissetmiyoruz aslında. Belki devamlı hareket halinde Evet. olduğumuz için. Neyse, belki 2024'te kullanırız. Belki. Ya hiç belli olmaz. Bakarsınız 2024'te bambaşka bir araçla da karşınıza çıkabiliriz. Oo, ne diyorsun? Yani şu anda öyle bir şey yok. Gerçekten 2024 yılının içerisinde böyle bir şey var olabilir. Güzel enerjiyle dileklerimizi Tabii ki. gönderiyoruz buradan evrene. Biz isteyelim. Biz isteyelim. Olursa olur, Olursa ne olmazsa. Yani öyle işte. Güzel dileklerde bulunun. Olumsuz düşünmeyin. Kötü enerjiyi kendinize çekmeyin. Evet, iyi enerjilerin, iyi düşünmenin sonuçları bence hep güzel oluyor. Evet. Çünkü yani ne bileyim, ben çocukluktan motosiklet kullanmak isterdim. Hiç böyle ya olur mu olmaz mı falan diye hiç düşünmedim ve ben çok enteresan bir dönemde pat diye motosiklet sahibi oldum. Motosiklet kullanmaya başladım. Sonra işte karavan hayatı. Hep böyle ben de istiyorum falan diye hep herkesin aklında vardır ya. Benim mesela aklıma düştükten sonra gerçekleşmesi için ne yapılması gerekiyorsa Aynen. onu yapmaya başladık aslında biz. Yani evet, istemek bir yerde ama istedikten sonra da onun yolunda adımlar atmak lazım bir şekilde. Yani hem mental olarak kendinizi buna hazırlamanız gerekiyor, hem de maddi olarak bunu hazırlamanız Yani hayal gerekiyor. kurarken de böyle çok İngiltere kraliçesi olacağım gibi hayaller kurmazsanız gayet gerçekçi hayaller kurarsanız ulaşabiliyorsunuz. Onu demek istiyorum. Bizim mesela karavana başlangıç şeyimiz de hani Suzuki Carry'ler vardır böyle minik. Evet. Bunların çok çok daha minikleri. Biz dedik ki yani çadırla, madırla vesaireyle uğraşmayalım. Onu alalım. Onun içine dedik bir şişme yatak atarız. İşte ufak bir lavabo vesaire falan filan. Bir tane kamp ocağı. Onu dedik çadır niyetinde kullanırız. Bu arada biz yıllarca kampçılık yaptık. Onu da ilave Tabii, edeyim. Ve motosikletle kampçılık yaptık. Motorun 2 küçük çantası, çadırdı, sandalyeydi, masaydı. Yani hani o çadır rahatlığına ya da çadır ufaklığına bile razıydık yani. O yüzden evet. Suzuki Carry bir yatak atarız falan diyor Tolga. Yani onun avantajı şu olacaktı. Bize çadır kurmakla uğraşmayacaktın. Evet. Hemen arkası yatak. Ve en azından işte güvenlik olarak çadırdan daha korunaklı bir alanın içerisindesin. Ondan sonra hani o kafayla başladı. Sonrasında dedik ki bir 4x4 Jeep alalım. Sonra araç üstü çadır mı olur acaba falan dedik. Sonra Volkswagen T3'lere döndük. Bir ara falan böyle enteresan yerlere gitti olaylar. Ama bu kısa bir süre içinde. Tabii, olur çok mu, kısa bir sürede falan derken sonra dedik ki madem yapacağız tam yapalım. Aynen öyle. Karavan yapalım. Madem karavan yapalım, her şey de olsun içinde. Eve de zaten gidemiyoruz çalışmaktan. Bari dedik ev yanımızda olsun. Öyle bir işte önce panel van, sonra iç malzemeler, sonra bakımlar falan derken
olay buralara kadar geldi. 3 yıl geçti üstünden, inanılır gibi değil. Evet, çok memnunuz. Hem projemizden çok memnunuz. Evet. Hem bu hayatı seçmekte aslında tam zamanında seçmişiz. Ondan dolayı çok memnunuz. Sistemin dışına çıkmayı başarmaktan dolayı çok memnunuz. Kesinlikle. Çünkü sistem sizi kafeslediği zaman kımıldamanıza müsaade etmiyor. Yani o sistem doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor. O çarkları kalıyorsun. kesinlikle öyle. O çarkları devamlı döndürmek zorundasınız. Dişlileri devamlı döndürmek zorundasınız. Buna mecbursunuz. Eğer bir tarafa eksik bir şey yaparsanız bu sefer bütün dişlileri, bütün hayatınızı etkileyen bir kısır döngüye giriyorsunuz. Yani kafanızı çalışmaktan kaldıramıyorsunuz. Güneş ne zaman batmış? Güneş ne zaman doğmuş? Yağmurdan sonra gökkuşağı çıkmış mı? Çıkmamış mı? Yani hayatın birçok güzelliğini göremiyorsunuz. Tek kullanımlık hayatlarımız var. Yine döndü dolaştı oraya geldi konu. Oho, fırtınalar kopuyor bu arada dışarıdan. Yok bir şey yok. Karavan sallandı kuzum, yok. Yok bir şey, rüzgar. Tek deyince sen korktun. Evet. Yok bir şey kuzum, yalnız. Tek kullanımlık bir hayatınız var. O tek kullanımlık plastik bardaklar var ya. Her birimizin hayatı ondan farksız değil. Tek kullanımlık. Bizim tek kullanım ömrümüz ortalama en iyi şartlarda 80 yıl. Hani 85 olur, 75 olur, 60 olur, 90 olur. Ama bunun ortalaması Türkiye şartları için 80 yıldır. Ve bunun tekrarı yok. Yaptığınız işten gocunmayacaksınız ve size zor gelmeyecekse hayatınızı ona göre devam ettirmeye çalışın. Hani ben gençliğimde çalışayım, yaşlanınca yerim o parayı dediğiniz zaman sevdiğim bir arkadaşımızın, kendisiyle Datça'da tanışma fırsatımız da oldu. Sevgili Kamil, Sonsuz Keşif. Bir Karadeniz'de bir turla gittiği gezideki yaşlı bir çiftin hikayesini sana söylemişim ben onu. Yaylaya gezmeye gidiyorlar. Yaşlı çift yukarı çıkamadan, yorgunluktan sadece fotoğraflarla yetinip geri dönüyor. Yani oraya kadar gitmişken görmeden geri dönüyorlar. Çünkü artık bacaklarında derman kalmamış o yaylaya yürüyecek. aynen öyle. O da aslında iyi bir ihtimal. Tabii ki. İyi ihtimal yani. Hani sağlıkları el vermiş, oraya kadar gidebilmişler de. Yani o da olmayabilir maalesef ki. Hiçbir günün garantisi yok. İşte o yaşları görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz? İşte korona oldu, gördük, hepimiz kırıldık hastalıklardan. İşte deprem oldu, bir anda bir sürü insan kaybettik. Yani o günleri boşa harcamak bana üzücü geliyor şu anda artık. Evet. Yani çalışırken evet, işe gidiyorsun, geliyorsun, işe gidiyorsun, geliyorsun. Hafta başlıyor, bitiyor. O bir hafta gitti, bitti. Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey yapmadın. Bütün günlerin aynı devam etti. Yani tabii bu düzenden sıyrılmak kolay bir şey değil. Hele şu dönemde kolay değil. Aynen ama olamayacak bir şey de değil. Örnek biz olarak. bunun canlı örneğiyiz. Yani biz şunu çok duyuyoruz etrafımızdan. Ya para nereden geliyor bu değirmenin suyu? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Abi değirmen yok. Gelmiyor. Değirmen yok. Biz makrame üretiyoruz. Zaten ilk bir yıl aslında hiçbir şey yapmadık. Mevcut kenardaki birikimimizi yedik. İlk bir yıl hiçbir şey yapmadık. İki tane motorumuz vardı. Birini sattık. Onu da yedik. Şimdi bir tane motorumuz kaldı. Ondan sonra muhtemelen onu da satıp onu değerlendiririz. Yemeyiz onu. Öyle düşünüyoruz. Yedik demeyelim de. İşte, yani yedik, karavan arızalandı, onu harcadık. Tabii canım, işte yani hayatı idame ettirmeye devam ettik. Ondan sonra şimdi değirmenin suyu bu. Yani taşıma suyla döndürüyoruz. Takipçilerimizin çok ısrarı vardı. Ya bir sticker yaptırın, alalım. Biz de destek olalım size. İşte bu hayatı yaşıyorsunuz. En azından bizim de bir çorbada tuzumuz olsun. Olayları çok fazla döndü. Bize sticker olayları çok saçma geldi. Yani ben sticker yaptıracağım. İnsan neresine asacak bu sticker'ı? Niye diye alsın kendi aramızda derken konuştuk. Çoluk çocuk olsa tamam, alsın, defterine kitabına yapıştırsın. Tamam yani. İnsanlar niye alsın sticker? Çok anlam veremedik biz ona. Evet. Sonrasında senin aklına geldi galiba, değil mi, makrame? Biz işte ortaokul dönemlerinde el işi dersi gören çocuklardık. Saksılıklar yaptırırlardı, oyma bir şeyler yaptırırlardı falan. O dönemde de böyle herhalde internette mi paylaşımlar vardı? Çok net hatırlamıyorum ama makramelerle ilgili bir şeyler vardı. Tolga dedi ki ben yapabiliyorum bunlardan dedi. Acaba böyle el işi bir şeyler mi yapsak falan. Dedim ben de yapabiliyorum. Ya ondaki amacımız da şu. Şimdi madem destek olmak istiyorsunuz bize,
çok güzel bir şey bu. Gerçekten bundan müteşekkiriz. En azından bizden de bir hatıra olmuş olsun size istedik. Yani bizim elimizin emeğini almış olun ve böylelikle bize destek olmuş olun istedik. Hani hem bizim için çok önemli bir şey bu. Siz de bizden bir hatıra almış oluyorsunuz. Evet. Belki sizin için de önemlidir bu. Hem üretiyoruz bir şeyler hem oyalanıyoruz. İlk önce ufak malzemelerde denedik. İşte anahtarlıklar yaptık. Sonra biraz daha büyüttük. Sonra büyüttük. Buralara kadar büyüttük. Yani makromeden böyle hani aylık işte maaşlı iş gibi bir kazanç elde edelim gibi bir şeyimiz yok. Öyle bir durumumuz yok. YouTube işte ufak ufak. Yani ikimiz de motorcu olduğumuz için çok fazla motosiklet kıyafetimiz vardı. Evet. Biz 2023 yılında bunların satışa çıkarttık farklı uygulamalardan. İşte çok uygun gördüklerimizi aldık. Üstüne karımızı koyarak sattık vesaire. Öyle de bir döngü sağladık kendimize. Yani sadece makrameyle geçinmedik. Çünkü geçinemezsiniz. Bir ay çok iyi bir iş gerçekleşiyor. İşte ayda 40 tane parça sattığımız zaman da oldu bizim. Ama bir ay boyunca bir tane sattığımız da oldu. Yani o yönden hani sadece makrameyle geçinmiyoruz. Yanına ekipman satıyoruz. Ne bileyim kask satıyoruz. Bakıyoruz bir kask çok uygun. Onu alıp onu da tekrardan satıyoruz vesaire. Hani bunu yapıyoruz. İşte dediğim gibi çok nadir karavan imalatı yapıyoruz. İşte kıramadığımız dostlarımız oldu. 2022 yılının yaz başıydı galiba, değil mi? Mayıs, yani yaz dönemini Tekirdağ'da geçirdik. Hani 2022'de biz 15 günlüğüne diye gittik. Yaklaşık 2-2,5 aya onlara yardım ettik orada falan. Hani böyle çok istisnai durumlarda hani o tür işler de yaptık. Yapmadık değil yani. Ama sabit bir işimiz, sabit bir gelirimiz bizim yok. Tamamen dediğim gibi taşıma suyuyla değirmen döndürüyoruz. Ve bundan da gayet memnunuz. Fazla para harcamamayı keşfettik. Evet. Biz Zaten onu asıl diyebiliriz. püf noktası o bence. Asıl püf noktası o. Çünkü ne kadar çok kazanırsanız kazanın, siz kazandığınızdan fazlasını harcıyorsanız o para asla yetmiyor. Evet sevgili dostlar, umarız 2024 herkes için çok güzel başlar, çok güzel devam eder ve çok güzel sonlanır. Klasik yılbaşı dileklerinden bulunmayalım. 2024 yılı hepimiz için çok güzel geçsin inşallah. Bizim hayalimizdeki yolculuk gerçekleşti, gerçekleşmeye devam ediyor. İnşallah bizi izleyen herkesin hayalleri gerçek olur. Aynen öyle. Herkes düşündüğü hayale kavuşmasını, mantıklı hayale diyelim. Çünkü enteresan hayallerde de düşünebiliyor insanlar. Mantıklı hayalleri kavuşması dileğiyle. Özgürce gezebilmeniz dileğiyle. Hayattan zevk alabilmeniz dileğiyle. Evet, 2023'ü geride bıraktık. 2024'ten umutluyuz. 2024'te çok güzel yerlerde, çok güzel manzaralarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. İnşallah bir aksilik olmazsa yeni maceralarda, yeni yollarda, yeni rotalarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.